Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dama çanta yapacağız. Checker çanta olarak da 1-2 gün içerisinde tamamlayıp hemen kullanabileceğiniz ve istediğiniz her renkte yapabileceğiniz bir çanta oldu. Çok tatlı, çok da kullanışlı oldu. Hadi yapımına geçelim. Anlatırken şu iki rengi kullanarak anlatacağım. İplerden bahsedeceğim. Yapımı çok kolay bir çanta. Sadece şu ilk iki sırada modeli oturtuyoruz. Modeli oturttuktan sonra yapımı son derece kolay. Hiçbir şekilde ip kesmeden dümdüz bir örgü. İçi de bu şekilde, şu şekilde oluyor. İplerden bahsedeyim. İplerim şu şekilde 2 milimetrelik makrome ip kullanıyorum ben. Yani bu ipin bir markası yok. Ben bunları bulduğum yerde alıyorum açıkçası ve birçok yerde de var. Yani makrome ip satan birçok markanın şu ipleri mevcut. Bu şekilde 2 milimetre kordon makrome olarak geçiyor bu ipler. Her yerden de kolaylıkla temin edebileceğiniz ipler. Eğer çantamızı bu ebatlarda istiyorsak 50 tane zincir çekiyoruz. Buradaki zincirler 10 ve katlarından oluşan zincirlerle bu işlemi yapıyoruz. Çünkü buradaki kareler beşli beşli kareler olduğu için onun katları olması gerekiyor. Sıra bittiğinde eski renkle yeni rengin bu şekilde çapraz denk gelmesi gerekiyor. O yüzden 5'in değil 10'un katları olması gerekiyor. Ben bu iplerle birlikte 4,5 milimetrelik bir tığ kullandım. Sizin eliniz daha sıkıysa daha büyük bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Eliniz daha gevşekse daha küçük bir tığ numarası da kullanabilirsiniz. Zincirlerimizi çekiyoruz. 50 tane. Zincir çekmekle ilgili veya temel tığ işi terimlerle ilgili yeterli bilginiz yoksa bununla ilgili de kanalda bir videom mevcuttu. Bunu da açıklama kısmına ekleyeceğim. 50 tane zincirimi çektim. Burada zincirleri çekerken başlangıçta çok sıkı tutmamaya özen gösterin. Eliniz çok sıkı olmasın. Çünkü taban kısmı için böyle karşılıklı bir tane zincirin içine iki tane karşılıklı batacağız. O yüzden çok sıkı olmaması önemli. Kasma yapar sıkı olursa. 50 tane zinciri çektim. 50 tanenin üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. Bu benim başlangıç trabzanım oluyor. İkili trabzanım. Geriye say. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane geriye sayıyorum. 4. zincire içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan taraftaki zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Onun yanına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir tane daha. Toplamda bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. oluyor. Şimdi 5.'ye ikili trabzanın ilk grubunu çektim. Tığımda 2 tane ip kaldı. Tığımda 2 tane ip kaldığı noktada ikinci renge geçiş yapıyorum. Şimdi bu modelin en önemli kısmı bu iki renk arasındaki geçiş. Şu iki renk arasındaki geçişi düzgün yaptığınız sürece bu örgünün düzgün olmama ihtimali yok. Çünkü ilk sırada modeli kuruyoruz. Sonraki sıralarda bir alt sıradaki model aslında ne yapacağımızı bize gösteren model olmuş oluyor. O yüzden model kurulumunu yaparken de dikkatli olmak önemli. Sayılara dikkat etmeniz önemli. Şimdi 5 tane yaptık. 5. de tığıma şöyle 5.'yi tekrar yapar gibi yapayım. Tığıma ipi doladım. 4 tane ikili trabzanım var. 5. zincire battım. Bir tane çektim. Tığımda 2 tane ip var. İkinci rengime geçiyorum. İkinci rengime tığıma alıyorum. Yani ikinci renkle diğer ikili grubu çekiyorum. İlk rengi şöyle arkadan sıkıştıralım. Zaten burası sıkışacak şimdi. Şöyle bu kısmı sık olmasına özen gösterin. Tığıma ipi doluyorum. Şimdi artık bordo renkle devam ediyorum. Yani benim ikinci rengimle devam ediyorum. Sıradan gelen ilk zincirin içine ikili trabzan yapacağım. Toplamda 5 tane. Şu arkadaki ipleri de böyle gizleye gizleye götürüyorum. Şöyle. Şimdi şu arkadaki ipi şunu ilk rengimizi tekrardan kullanacağız. Yani bu 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrardan şu rengi kullanacağız. O yüzden bu rengi arkada yürüterek devam etmeniz gerekiyor. Yürütmek ne demek? Tığıma ipi doladım. Şu 2 tane ip sanki zincirle birlikteymiş gibi düşünün. Yani aşağıdaki zincirle birlikteymiş gibi düşünün. Batıyoruz. Bu 2 tane ipi de alıyorum tığıma batarken. Şöyle alıyorum bakın. 2 tane ipin üzerine de dolandım. İkili trabzan. Tekrar tığıma ipi doladım. Batıyorum. 2 tane ipi de aldım. İkili trabzan. Bu arada bu 2 tane ip dediğim hani şu ip zaten
bu yaptığımın başladığım ikinci rengin artan ipi. Yani bu bir noktada bitecek. Hatta bunu şöyle biraz daha da kısaltabilirim. Önemli olan şu birinci rengimi arkadan yürütmem. Krem rengini arkadan yürütüyor olmam. Tığıma ipi doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Şimdi 5.'deyim. 5. ikili trabzanım yine renk geçişi trabzanım. Geldim. Yine ikiliyi ördüm. Tığımda 2 tane ip var. 1, 2. Şimdi şu ikinci rengimi ön tarafa alıyorum. Birinci renkle tekrar devam ediyorum. Şimdi bunu ön tarafa almam önemli. Bunun önemini birazdan göstereceğim. Şimdi tekrardan birinci rengimle devam ediyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım yan yana. Ve arkada bordo rengi arkadan yürütmeye devam ediyorum. 4 ve 5.'deyim. 5.'im renk geçişimin olduğu yer. 5.'ye battım. Bir tane çektim ikili trabzandan. İkili trabzanın kalanını bu ipi ön tarafa alıyorum. Kalanını bordo ile tamamlıyorum. Şimdi bordo ile 5 tane daha yapıyorum. Ve 5. 5. battığımız ikili trabzan, 5. yaptığımız ikili trabzan her zaman geçiş trabzanı oluyor. 2 tane ip var tığımda. Ne yapıyorum? Bordoyu ön tarafa alıyorum. Diğer devam edeceğim renkle devam ediyorum ve çıkartıyorum. Tığıma ipi doladım. Yan tarafa geçiyorum. Bütün sırayı bu şekilde bir bordoyla, bir bejle, bir bordoyla, bir bejle devam ettireceğim. Bakın bu şekilde böyle şu aradaki renk geçişleri düzgün oluyor. Bu aradaki renk geçişlerinin düzgün olmasının sebeplerinden bir tanesi bu 5. ikili trabzanın son kısmında, yani son bu ikiliyi örerken yeni renge geçmemiz. Ya o trabzanı tamamlayıp yeni renge geçtiğimiz zaman arada bir çizgi oluyor. Yani bu birleşim bu kadar düzgün bir birleşim olmuyor. Diğer sebebi de, ya diğer püf noktası da diyeyim. Bu renge geçerken, diğer renk değiştirirken yani ipi arka tarafta değil de örmediğimiz ipi arka tarafta değil de ön tarafta tutmamız. Bu iki püf noktasına dikkat ettiğiniz sürece bu şekilde düzgün olmaması imkansız. Bir de burada renk değiştirirken ki hani şu ipi sıkı yapmanız var. Eliniz ne kadar gevşekse, yani benim elim gevşek aslında ama çok böyle sıkı bir elim yok, ama şurayı geçerken bu kısımda birazcık sıkı tutuyorum elimi. Son ikili trabzanın son halkasını yaparken. Şimdi sıra sonuna kadar bunu bu şekilde tamamlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 10 tane şöyle karelerim olmuş oldu. Ve sonuncu ikili trabzandayım. Sonuncu ikili trabzanın da ilk ikisine şöyle en sonuncudayım şu anda. Batıyorum. İkisini ördüm. Tığımda 2 tane kaldı. Şimdi renk değiştireceğim. Renk ve yön değiştireceğim aslında. Şöyle. Şimdi buraya kadar örmüştük. Şimdi geriye dönük bunların karşılıklarını öreceğiz. Yani şu tarafını öreceğiz çantanın. Ve aslında çanta taban kısmı olacak ve burayı örmeye başladığımız andan itibaren de çantamız kıvrılacak zaten. Şöyle ipi öne alıyorum. Diğer ipi tığıma alıyorum. Şimdi krem rengine geçerken, tekrardan ilk rengime geçerken aynı yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Şuralarda, şuradaki renk değişiminde, ama bu işin şu tarafına geçeceğim. Yani aynalama yapacağım şu anda. Bunun karşılığına gelen trabzanı yine bununla aynı deliğe yapıyorum. Şimdi bunun karşılığına geleni ördüm. Şimdi şunun karşılığına geleni öreceğim. Bunun karşılığına geleni de bunun olduğu zincirin içine öreceğim. Hani başlangıçta zincirleri birazcık gevşek çekin. Çok sıkı çekmeyin. Çünkü 2 tane birden yön yapacağız demiştim. 2 kere birden batacağız demiştim. O burası işte. Şurası. Bunun karşılığına gelen yere batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle birazcık sıkıyorum. İpi arkadan yürütmeyi unutmayın. Şu bordo ipi, örmediğiniz ipi. Şimdi bu bunun karşılığı. Şunun karşılığında üçüncüsünün karşılığına geleni yapıyorum. Üçüncüsünün karşılığı geleni de üçüncünün olduğu deliğin içine yapacağım. Tığıma ipi doladım. Dördüncünün karşılığına geleni dördüncünün
zincirin içine yapacağım. Şimdi 5.deyiz. 5.de de ne yapıyorduk? Renk değiştiriyorduk 5.de. Şimdi bordo renge geçeceğim. Krem rengini ön tarafta tutuyorum. Bordo renge geçiyorum. Şimdi şurayı bir göstereyim önce. Şurada bakın hemen bir çukurlaşma oluşuyor. Şu şekilde oluyor. Şöyle bir çukurlaşma oluşuyor. Ve bu sırayı tamamladığımızda çantamızın şu çukur kısmı, yani taban kısmının en alt kısmı oluşmuş olacak. Sıra sonuna kadar bu diğer tarafta ne yaptıysam aynısını yapacağım şuraya gelene kadar. Şurada renk değiştirmeyi bir tekrar göstermek istiyorum. İpi yürütüyorsunuz. İpi yürütmeyi kesinlikle unutmayın. Örmediğiniz ipi yürütmeyi. Tığıma ipi doladım. 5. trabzanı yapacağım. Batıyorum. Çıkardım. Trabzan örer gibi ilk ikisini birlikte örüyorum. Renk değiştireceğim. Örmediğim, yani eski rengi alıyorum yan tarafa. Yeni renkle devam ediyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna geldiğimizde bu şekilde görünüyor. Her birinin karşılığına zıt renkte bir beşli trabzan grubu yaptım. Başlangıcı böyle görünüyordu sıraya başladığımız yer. Şimdi sıranın sonunda başlangıcı nasıl görünüyorsa o şekilde yapacağız. Şimdi burada 5. grubun sonunda renk değiştiriyorduk. Şimdi rengi değiştireceğiz yine. Ön tarafa alıyorum. Krem rengini aldım. Şimdi doğrudan şuraya bağlanacağız aslında. Yani doğrudan şuraya bağlanıp bir sıra daha krem rengi geçeceğiz. Şurada bakın, şu sıralar ikili ikili, yani 2 sıra krem rengi, burada 2 sıra krem rengi, 2 sıra yeşil, 2 sıra krem rengi, ikili ikili olduğu için bir sıra daha burada ne renk yaptıysak aynı renklerin üzerine aynı rengi yaparak devam edeceğiz. Bunun üzerine bej rengi, işte krem rengi, buna da bir bej bir krem diyorum. Bu da işte bej rengi bu. Bunun üzerine bordo, bunun üzerine bej. Yine aynı renklerin üzerine aynı renklerle devam edeceğiz. Bir sonraki sırada bu rengi hiç değiştirmeden devam edeceğiz. Onu da göstereceğim. Birinci trabzanın tepesine bağlanıyorum. Şöyle sıktım. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktım. Tığıma ipi doladım. Şu birinci trabzanın tepesine bağlandığım için bu da birinci trabzan sayılıyor. Geriye 4 tane daha trabzan kalıyor. 4 tane daha trabzan yapacağım. Tığıma ipi doladım. Bordo ipi arkadan yürütmeyi unutmuyorum. 1 2 5.deyim. 5.de ne yapıyorduk? Renk değiştiriyorduk. Bordoya geçiyorum. Ve bordonun üzerine de 5 tane bordo var. 5 tane bordonun üzerine 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 renk değiştireceğim. Krema geçiyorum. Şu örmediğiniz ipi böyle ara sıra arka taraftan çekin. Biraz daha modeller birbirine, kareler birbirine yaklaşmış olur. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Aynı renklerin üzerine birer tane daha aynı renkten yapmaya devam edeceğiz. Şurası şöyle çukurlaştı bakın. Zeminin şu an 2. sırasındayız. Yani başlangıcın 2. sırasındayız. Şöyle düşünebilirsiniz. Şurası şöyle. Şimdi 2. sırasını örüyoruz. 2. sırasında da aynı renklerin üzerine aynı renkle devam ediyoruz. Şurayı sonuna kadar örelim. Şuradan nasıl döneceğiz onu göstereceğim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şuradan başlamıştım. Şuradan başlamıştım. Sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonuna geldiğimi başlangıçta yaptığım 3 tane zincire geldiğim noktada anlıyorum. Şimdi burada farklı olarak şöyle bir şey yapacağız. İpleri şöyle çekeyim. Şimdi ikili ikili örüyoruz ya. Yani 2 sıra bir renkten, 2 sıra bir renkten şeklinde örüyoruz ya. Şimdi buraya geldiğimde ben şimdi şuraya bağlanacağım ve şuradan örmeye devam edeceğim. Yani buraya bağlandıktan sonra ben şu kısımdan öreceğim. Yani 2 sıra burada krem rengi olduğu için üzerine 2 sırada bordo yapmam gerekiyor. Yani ben burada rengimi değiştirmemem gerekiyor. Şimdi şuraya şöyle bağlanacağım ya. Buradan direkt bordo ile devam etmem gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü her şimdiye kadar örgünün her 5. trabzanında rengi değiştirdik. Şimdi ben rengi değiştirmeden devam edeceğim. Çünkü rengi değiştirerek devam edersem artık ipim
şu bej rengine döner ama ben burada bej renginden devam etmek istemiyorum. Ben burada bordodan devam etmek istiyorum. O yüzden burada bordodan devam edebilmem için de ipimi bordoda bırakmam lazım. Yani burayı da bir ikili trabzan olarak örüyorum. Arkadan ipi yürütmeye devam ediyorum. Şu başlangıçtaki 3 zincirin tepesine bağlanıyorum. Sık iğne ile sıkıyorum. Şimdi buradaki çukurlaşma oldu bakın. Hem başta hem sonda şurada çukurlaşma oldu. Şimdi ben burada yine alt sırada ne yaptıysam birebir aynısını yapacağım. 3 zincirle yükseliyorum. Bu benim birinci trabzanım sayılıyor. Geriye 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapacağım. Arkadan bej rengi ipi yürütmeye devam ediyorum. Ve 5. trabzanda tekrardan renk değiştiriyorum. Şu ilk kutucuğu örelim birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. 5. de renk değiştiriyorum. Renk değiştirirken bordo ipi öne alıyorum. Bej rengini arkaya götürüyorum. Sıktım arkadan. Ve bej rengiyle devam ediyorum. Başlangıç noktasına kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın 3. sıradayız. Yani ikinci karenin ilk kısmındayız. Şu şekilde görünmeye başladı. Bu karenin üzerine aynı renkten bir tane daha yapacağız. Böyle ikili kareler ilerlemeye devam edecek. Sıranın sonuna dediğim yani şuradaki başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Burayı da şuraya geldiğimizde hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk köşe noktasına geldik. Bakın burayı dümdüz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Hiçbir arttırma, eksiltme alt sırada belirttiğim gibi yine yapmıyorum. İpi değiştirdim. İlk trabzanın üstünden örmeye devam ediyorum. Yani şuradaki ne işlem yapıyorsak şuralarda, köşelerde de farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Burayı şöyle sıra sonuna kadar gelip başladığımız noktaya geleceğim şimdi. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. 5. trabzanımı yapacağım. Şimdi sıranın sonuna geldiğimizde her sıranın sonunda bunu mutlaka yapıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde bakıyoruz. Ben hangi renkle yeni sıraya devam etmeliyim? Eğer bordo ile devam etmem gerekiyorsa şurada bordo renge geçiyorum. Ama eğer bej rengiyle devam etmem gerekiyorsa burada bej renginde kalıyorum. Yani bej renginde kalmak ne demek? İkinci trabzanın ikinci halkasını da aynı şekilde örmek demek. Ama ben şu anda bakıyorum. Ben bordo ile devam etmeliyim. Çünkü neden? Bordodan 2 sıra örmem gerekiyor. Birinci sırasını örmüşüm. Bir sıra daha bordo örmem gerekiyor. Bu da bu çantanın 3. püf noktası olmuş oluyor. Yani bu da tamamen bu kadar. Bundan ibaret. Şimdi şurayı da bağlayayım. Şöyle sık iğne ile bağlanıyoruz sıra sonlarında. 3 tane zincirin tepesindeki zincire bağlanıyoruz. Şöyle. Diğer rengi de arkadan sıkayım. Burada ipi yürütmeyi unutmamak da diğer bir dikkat etmemiz gereken şey arka tarafta. Toplamda 4 tane maddeye dikkat ederseniz zaten bu ikinci, üçüncü sıradan sonra artık el alışkanlığıyla oturmuş olacak. Bütün işlem, bütün sıralar bundan ibaret. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. İkişerli sıralar üst üste gelecek şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada bakın ikinci kare oluşmaya başladı. Burada aynı renklerle öreceğiz. Sonra başlangıç noktasına geldiğimizde tekrar bakacağız. Bej rengiyle devam edeceğiz başlangıç noktasına geldiğimizde ve karelerimiz oluşmaya başlayacak. Şimdi bu şekilde örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Ben toplamda şu karelerden 7 kare yaptım. Yani toplamda 14 sıra olmuş oldu. Sizin istediğiniz uzunluk daha fazlaysa daha fazla da yapabilirsiniz. 14. sıraya kadar örmeye devam edelim. Şimdi çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm, tamamladım. Çantam toplamda kaç santim oldu? Hemen söylüyorum. Toplamda boyu 24 santim kadar bir boyu oldu. Enini de söyleyeyim. Eni de toplamda 35 santimlikte bir eni oldu. Siz boyunu istediğiniz yere kadar uzatabilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şu şekilde bir boy oldu. Ben bunu aynı zamanda laptop çantası olarak da kullanacağım. O yüzden boyunu biraz böyle laptopa göre yaptım. Ama bir tık daha büyük, daha uzun da yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Bu çantanın saplarını ördüm. Diğer çantanın sapını da birlikte öreceğiz. Şöyle bir sap tercih ettim. Bu sapın yapılışını anlatacağım. Birçok çantada bu sapı kullanıyorum ve gerçekten çok kullanışlı oluyor. Sağlam ve
Çok da esnek olmadığı için güzel bir sap oluyor. Hem de şöyle halat gibi görünüyor. Bu modeli seviyorum. Şimdi bu çantanın saplarını yapmamıştım. Bu çantanın saplarını da birlikte yapacağız. Bunun sapını yeşil renkten yapacağım. Şimdi sapımı yapıyorum. Tığıma ipi kilitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirleri, ilk başlangıç zincirini gevşek çekmeniz önemli. Birinci zincirin içine batıyorum. İpi çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İşi ters çeviriyorum. Şuradaki ipe batacağız. Şuradaki ipe batıyorum. İpi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar işi ters çevirdim. Şimdi burada artık 2 tane ip var. Bu ipi birlikte öreceğim. Çıkartıyorum. Çekiyorum. Tekrar işimi ters çeviriyorum. İkisini birlikte batıyorum. Çıkartıyorum. Şimdi burayı böyle esnek gevşek bırakmanız önemli. Geçiyorum. Ters çeviriyorum. Batıyorum. Çıkıyorum. Ters çeviriyorum. Sürekli buradaki 2 tane ipi örüyoruz aslında. Çıkıyorum. Ters çevirdim. Battım. Çıktım. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Batıyorum. Çıkıyorum. Şu görüntüdeyken şöyle ters çeviriyorum. Şuraya batıyorum. İpi çıkartıyorum. Ters çevirdim. Şuraya battım. İpi çıkardım. Örüyorum. Sap tamamen bundan ibaret. Burada sadece sap için önemli olan şey biraz şuradaki şu ördüğümüz kısımları hafif gevşek tutmak. Ya çok gevşek de yaparsanız bu sefer delikler oluşur. Belki de 1 numara küçük tığ kullanabilirsiniz. Daha böyle sıkı sıkı olsun istiyorsanız. Ben hala 4,5 numara tığla örmeye devam ediyorum sapı da. Bütün sırayı bu şekilde örüyorum. Bakın battığım yer burası. Sapım bu şekilde oluyor. İkili kısma batıyoruz. İkinci sıradan itibaren şu ördüğümüz başlangıcın ikinci sırasından itibaren zaten model kendini göstermeye başlıyor. Yani şuradaki 2 taneler birbirini gösteriyor. Sadece ilkinde 1 taneye batıyoruz. Kalanların tamamında ikişer tane ilerliyoruz. Şimdi eşit uzunlukta 70 santim uzunluğunda 2 tane sapı yaptım. Sapı bitirirken de şöyle 1 tane zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum. Koparıp tekrar sıkıştırıyorum. Şimdi elimde 2 tane sap var. Bu sapları nereye dikeceğiz tam olarak? Bunun ayarının doğru yapılması gerekiyor ki eşit durması için. Şimdi toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane bir yüzde kare var. Şurası 10 tane. Buradan 3 tane bırakacağım. Şuradan da 3 tane bırakacağım. Ortada da 4 tane kalacak. Yani bir şuraya takacağım. Sapın ucunu da diğer tarafını da şuraya dikeceğim. Yani şu şekilde ortada 4 tane kare kalacak. Yanlarda da 3'er tane kare kalacak şekilde şu 2 karenin tam şuraya ortasına dikiyorum. Bunu da yine 2 karenin tam ortasına dikiyorum. Dikmek için de şöyle bir yün dikme iğnesi olarak geçiyor bu. Yani yün iğnesi, örgü iğnesi olarak geçiyor. Şununla dikiyorum. Şuradan şu şekilde hafif böyle 1-2 yani şu kadar böyle içeride bırakacak şekilde şöyle şuraya dikiyorum. Buraya böyle sıkı sıkıya diktikten sonra normal dikiş işlemi yapıyorum. Ekstra başka bir şey yok. Diktikten sonra çantamız tamamlanmış olacak. Sadece şu kordonun şöyle düz ilerlediğine emin olun dikerken ki dönme yapmasın ikinci tarafa dikerken. Her sapı da diktikten sonra aynı hizaya gelecek şekilde dikiyorum ve çantam tamamlanmış oluyor. Ve işte çantamız tamamlandı. Ben içerisine astar dikme ihtiyacı hissetmedim ama astar ve fermuar ekleyerek de kullanabilirsiniz. Çantanın iç hacmi de oldukça geniş olduğu için günlük kullanıma da uygun bir çanta oldu. Ben laptop çantası olarak kullanacağım ama günlük çanta olarak da çok rahat kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapacakları şimdiden kolaylıklar dilerim. Bay bay.